Merhabalar. Allah nasip ederse bugünden itibaren yeni bir seriye başlayacağız. Acluni merhumun Keşfül Hafa serisi. Acluni bir muhaddis Keşfül Hafa'yı halk arasında çokça dolaşan sözler hadisi şerif mi değil mi? Hadisi şerif değilse İslam'a münafi mi değil mi? Veya hadisi şerif değil ise kime ait? Sahibi var mı? Atasözü mü? Şiir mi? Ya da Selefi Salih'in bir sözü mü? Ya da bir hurafeden ibaret mi? Bunları ortaya koymak için yazmış olduğu bir kitap bilinen çokça bilinen yanlışlardan, daha doğrusu doğru bilinen yanlışlardan Acluni'nin bu kitabının uydurma hadislerle dolu olduğudur. Halbuki sahih, hasen ve zayıf rivayetlerde, yani hadisi şeriflerde bu kitapta bolca var. Bu kitabın ölçüsü bir sözün halk arasında çokça dolaşması. Bu durumda halk arasında çokça dolaşan meşhur sahih hadislere de denk gelme ihtimaliniz oldukça yüksek. Dilerseniz başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Leyselil veliyyi ma'as seyyibi emrun. Yani dul kadın hakkında velisinin bir yetkisi yoktur. Sahih. İbn Hibban sahih diyor bu hadis-i şerife. Sünen Ebu Davud ve Sünen Nesai'de yer alan bir hadis-i şerif. Dul kadının kendi hakkında karar vermesiyle alakalı Hanefi imamların delil almış olduğu bir hadis-i şerif. Bir diğer hadis, leyse minna, bizden değildir, mellem yeteganne bil Kur'an. Kur'an'ı teganni etmeyen, yani güzel sesle okumayan ya da açıktan okumayan. Muhaddisler birkaç farklı şekilde izah etmişler. Bunu şarkı türkü gibi, uzun hava gibi okumak değil de Kur'an'ı açıktan okur demiş. Kimisi de Süfyan İbni Uyeyne gibi buradaki teganni manası, yani yestağna, Kur'an ile yetinen, ona kanaat eden manasına gelir diye rivayet etmiş. Ama günümüzdeki gibi herhalde Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarında gösterildiği gibi efendim bu işi artık bir piyasaya, resmen bir pazara çevirmek kastedilmemiş olsa gerek diyor ve devam ediyoruz. Leyse min hulikil müminil melak. Yani dal kavukluk Müslüman ahlakından olamaz. Zayıf bir hadis olarak karşımıza çıkıyor. Sahih bir hadis-i şerif, küçüğümüze merhamet etmeyen ve büyüğümüzün hakkını bilmeyen kimse bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir. Mümin kendisi için sevip istediğini diğer müminler için de sevip istemedikçe mümin olamaz. Evet, Sünen-i Tirmizi'de, Müsned-i Ahmet'te ve Buhari'nin edep kitabına aldığı bir rivayet. Bir başka zayıf rivayet, ilim talebi dışında ne dal kavukluk ne de haset mümin ahlakından olabilir. Sahih bir hadisi şerif, leyül vacid yuhillu irzahu ve ukubetehu. Yani imkanı bulunanın geciktirmesi haysiyetinin e, haysiyetine dokunur ve de ceza ve ukubetehu, evet, onu arzının cezalandırmasını veya ırzını efendim helal kılar manasına, yani namusunu, şerefini, haysiyetini düşürür ve insanların kendisine musallat olmasına yol açmış olur ya da meşru kılmış olur manasında bir hadisi şerif. Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Yine Sahih Bukhari'de yer alan hem de Sahih Müslim'de yer alan bir hadis-i şerif. Ebu Hureyre Hazretleri ravisi hadis-i şerifin. Bir başka sahih bir hadis. 7 kat gökyüzü ve benim dışımda o gökleri koruyan 7 kat yeryüzü bir kefeye, La ilahe illallah da diğer kefeye konulacak olsa, La ilahe illallah onlardan daha ağır gelir. Evet, İbn Hibban ve Hakim en-Nişaburi bu hadisi şerife sahih demişler. Bir başka sahih hadis-i şerif.
Sahihayn'da geçiyor, hem Müsned Ahmet ve İbn Mace'de geçiyor. Eğer insanlara sadece iddiaları üzere istedikleri şeyler verilecek olsaydı, bazıları bir topluluğun malları ve kanlarıyla alakalı cüretkar olur, hak iddia etmeye kalkışırlardı. Tabii ki davalının ve davacının birinin iddiasını ispatlaması, ötekine yemin düşmesiyle alakalı bir söz. Zayıf veya uydurma olma ihtimali olan bir rivayet. Ma ekhafu ala ümmeti fitneten. Ümmetim için bir fitneden korkmuyorum. Ehvefe aleyha. Evet, şu iki şey kadar hiçbir fitneden korkmuyorum. Minen nisa vel hamr. Yani kadın ve içki. Zayıf veya uydurma denmiş bununla alakalı. Sahih bir hadis-i şerif, benden sonra erkeklere yine kadından daha zararlı bir fitne bırakmadım. Buradaki fitne tabii ki belanın da aynı zamanda anlam dağarcığında olan imtihan sebebi olarak. Yoksa burada hanımların negatif bir çağrışım yaptırması çok da doğru değil illaki. Kişinin çocuğu, malı, sevdikleri tamamı aslında birer dünyevi olarak veya yeryüzünde sevdikleri fitnedir. Bu bilinen bir husustur. Hasan bir rivayet. Ma asarru men istağfara ve lev ade fil yevmi 70 merra. Af ve bağışlanma dileyen kimse günde 70 defa tövbesinden dönse bile ısrarcı olmuş sayılmaz. Zayıf veya uydurma olduğu söylenen hakkında muhtelif görüş olan bir rivayet. Ma asabel mu'min min mekruhin fehuve keffaratun. Yani müminin başına istemediği bir şey gelmiş olsa ona kefarettir. Li hataya hatta necbetet nemle. Yani bir karınca ısırığı bile olsa. Sahih bir hadis-i şerif, yorgunluk, müzmin hastalık, tasa, dert, hüzün, gam ve eziyetten ayağına batan dikene varıncaya kadar Müslümanın başına gelen her şeyi Allah onun hatalarına kefaret kılar. Hasan bir rivayet. Ma azalletil hadra ve la agalletil gabra diye başlayan, yani Rasullerden sonra Ebu Zer'den daha doğru sözlü birini ne gök kubbe altında barındırmış ne de yeryüzü üstünde taşımıştır manasına gelen hadis-i şerif isnadı hasendir. Yine bunun bir tariki daha var. Ebu Zer'den daha doğru sözlü birini ne sema altında barındırmış ne de yeryüzü üstünde taşımıştır şeklinde. Hadis-i şerif olmadı. İbn Hacer el Askalani'nin aslı yoktur dediği bir rivayet. Ma a'lemu ma halfe cidari haza. Yani şu duvarımın ne ardında ne olduğunu bilemem şeklinde bir rivayet. Hadis-i şerif değildir. Ma eflaha seminun gattu. Yani iflah olmamıştır. Semin bir kişi gattu asla, yani şişman kişi asla iflah olmamıştır. Bu İmam-ı Şafii'nin sözlerinden olduğu söylenen bir rivayettir. Uydurma denen bir rivayet, yani hadisi şerif olmayan bir rivayet, yalnız selefin sözlerindendir diyor Aliülkari, ama hadisi şerif olarak nakletmek caiz değil. Nedir? Ma taazame aleyye. Kimse bana karşı büyüklenememiştir. Ehadun. Evet, hiç kimse, bir kişi. Merrateyni. 2 defa. Bir kişi bana 2 defa büyüklenememiştir. Hadis-i şerif değil ama selefin sözlerindendir. Manası tabii ki şu şekilde. Kuşeyri Risalesinde Yahya İbni Muaz'ın şöyle dediğini naklediyor. Malını kullanarak sana kibirlenen kimseye karşı kibirlenmek tevazudur veya sadakadır. Bu manada başka sözler de var. Yani İslam'a münafi bir söz değil. Zayıf 2 tane rivayetle isterseniz ilk dersimizi böylece bitirelim. Ümmetimin abdalları cennete ne namaz ne de oruçla girmişlerdir. Onlar oraya Allah'ın rahmeti, gönül cömertliği ve Müslümanlara merhamet etmekle girmişlerdir. Bir başka zayıf rivayet, Allahü Teala Cebrail'i İbrahim Aleyhisselam'a göndererek şöyle buyurur. Ya İbrahim, seni kullarım içerisinde
bana en fazla kulluk eden biri olduğundan dolayı kendimi halil edinmiş değilim. Fakat ben müminlerin kalplerine vakıf oldum ve senin gönlünden daha cömert bir gönül bulamadım diye bitiriyoruz. Allah e, hayırlı ilimle bizi ilimlendirsin. Faydasız veya zararlı ilimden bizi muhafaza etsin. Hidayet, hidayet üzere olanlara Allah'ın selamı olsun. Görüşmek üzere.